Tarih, sadece kazananların yazdığı bir kitap değil, aynı zamanda kaybolanların fısıldadığı sırlarla dolu bir labirenttir. Yüzyıllar boyunca bazı şehirler, büyük imparatorlukların yükselişiyle parladı, ancak zamanın acımasız akışı içinde yok olup gitti. Kimi şehirler efsanelere karıştı, kimileri ise toprak altında ya da okyanusların derinliklerinde unutuldu. Kayıp uygarlıkların izleri, taşlara kazınmış sırlarla ve tarihçilerin çözmeye çalıştığı bilinmezliklerle dolu. Bugün hala çözülmeyi bekleyen gizemler, geçmişin yankıları olarak bizlere ulaşmaya devam ediyor. Peki, gerçekten yok oldular mı? Yoksa zamanın tozları arasında keşfedilmeyi bekleyen hikayeler mi var? Gelin, Atlantis'in sulara gömülen ihtişamından, Mohenjo-Daro'nun sessiz çöküşüne, Anasazi halkının kayboluşundan, El Dorado'nun altınlarla kaplı hayaline kadar uzanan bir yolculuğa çıkalım. Efsanelerin ve tarihin kesiştiği bu labirentte, kayıp medeniyetlerin sır perdesini aralayalım. Atlantis efsanesinin kökenleri. Milattan önce 360 civarında, Yunan filozofu Platon, Atlantis adında bir uygarlıktan bahseder. Bu uygarlık, Atlantik Okyanusu'nun ortasında yer alıyordu ve dönemin en güçlü medeniyeti olarak tanımlanıyordu. Platon, Atlantis'in büyük bir doğal felaket sonucu bir gecede sulara gömüldüğünü anlatır. Ancak bu efsane nasıl doğdu? Platon'un eserleri Timaios ve Kritias'ta anlatılan Atlantis, gerçekten var olmuş olabilir mi? Atlantis'in geniş su yolları, devasa tapınakları ve muhteşem zenginlikleri olduğundan söz edilir. Platon'un betimlediği bu şehir, pek çok kültür için bir ideal toplum simgesi haline gelmiştir. Milattan önce 1600 yılında Santorini adasında gerçekleşen volkanik patlama sonrasında Atlantis efsanesine benzer bir felaket yaşanmıştır. Adanın büyük bölümü yok olmuş ve küller kilometrelerce uzağa ulaşmıştır. Bu yüzden bazı araştırmacılar Atlantis'in Santorini olduğunu öne sürer. Kimileri ise Atlantis'in Cebeli Tarık Boğazı'nın yakınlarında yer aldığını ve büyük bir tsunami sonucu battığını iddia ediyor. Ancak bugüne kadar Atlantis'in izine dair kesin bir kanıt bulunamamış olsa da bu gizemli şehir tartışmaların ve efsanelerin odak noktası olmaya devam ediyor. Mohenjo-Daro'daki gizemli yıkım. Mohenjo-Daro, Indus Vadisi uygarlığının kalbinde yer alıyordu. Milattan önce 2500'lü yıllarda dönemin en ileri mühendislik sistemlerine sahip bir şehirdi. Kanalizasyon sistemi, geniş yollar ve büyük kamu binaları, halkın yaşam standartlarının yüksek olduğunu gösteriyordu. 1931 yılında yapılan kazılarda, yüksek ısıya maruz kalmış taşlar ve yanmış insan iskeletleri bulundu. Bu durum, o dönemde atom bombasına benzer bir patlamanın mı yaşandığı sorusunu gündeme getirdi. Ancak bilim insanlarının çoğu, bu teorinin gerçeği yansıtmadığını, bu izlerin daha çok doğal afet veya büyük bir yangın sonucu oluştuğunu öne sürüyor. Ayrıca bölgedeki kuraklık, Indus Nehri'nin yatak değiştirmesi ve çevresel faktörlerin şehrin terk edilmesinde rol oynamış olabileceği düşünülüyor. Mohenjo-Daro, tüm gizemiyle tarihin sessiz bekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Kaybolan Amerikan uygarlığı, Anasazi halkı. Anasazi halkı, Güneybatı Amerika'nın Sarp kayalıklarında inşa ettikleri yerleşimlerle bilinir. Bugün Colorado, New Mexico ve Arizona bölgelerinde bu halka ait etkileyici kalıntılar bulunur. Anasaziler, kayalara oyulmuş çok katlı evler ve kiva adı verilen yeraltı dini tören alanları inşa etmişlerdi. 13. yüzyılda tüm topluluk aniden ortadan kaybolmuştur. Bu ani kayboluş, bilim dünyasında birçok tartışmayı beraberinde getirmiştir. Kuraklık, iç savaşlar ve su kaynaklarının tükenmesi gibi nedenler, halkın göç etmesine yol açmış olabilir. Ancak net bir kanıt hala bulunamamıştır. Mesa Verde ve Chaco Kanyonu, Anasazilerin kültürel mirasını yansıtan en önemli kalıntılardan bazılarıdır. Lemuria, Hint ve Pasifik Okyanusu'ndaki kayıp kıta. Lemuria, kayıp bir kıta efsanesidir. Hint ve Pasifik Okyanusu arasında yer aldığına inanılan bu kıta, spiritüel bilgileriyle ünlü Lemuryalıların yurdu olarak anlatılır. 19. yüzyılda bazı bilim insanları, Madagaskar ve Hindistan'daki hayvan türlerinin benzerliğini açıklamak için Lemuria adlı bir kara köprüsü teorisini ortaya attı. Ancak
Bu teori daha sonra tektonik plakaların hareketleriyle çürütülmüştür. Yine de Lemuria efsanesi, spiritüel metinlerde ve halk anlatılarında yaşamaya devam etmektedir. Pompei, volkanın gölgesinde donup kalan şehir. Milattan sonra 79 yılında Vezüv yanardağı patladı ve Pompei şehri lavlar ve kül altında kaldı. Binlerce insan şehri terk edemeden taşlaşmış bir şekilde yaşamını yitirdi. Kazılarda ortaya çıkan taşlaşmış bedenler, insanların son anlarındaki panik ve korkuyu gözler önüne seriyor. Patlama sonucu oluşan sıcak hava dalgası, saniyeler içinde her şeyi yok etti. Bu felaketin detayları, yıllar süren kazılar sayesinde gün yüzüne çıkmıştır. Pompei'den çıkan freskler, amforalar ve mozaikler, Roma toplumunun günlük yaşantısını ve sanat anlayışını anlamamızda önemli bir rol oynuyor. Çatalhöyük, ilk yerleşimlerden biri ve gizemleri. Çatalhöyük, Anadolu topraklarında bulunan ve M.Ö. 7000 yılına kadar uzanan bir yerleşim yeridir. Bu yerleşim, dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Evler birbirine bitişik bir şekilde inşa edilmiş ve çatıdan giriş sağlanmıştır. Çatalhöyük'te bulunan duvar resimleri, toplumun dini inançlarını ve günlük yaşamını yansıtan en önemli kaynaklardır. İnsan figürleri, hayvanlar ve av sahnelerinin işlendiği duvar resimleri, toplumun avcılık ve doğayla kurduğu ilişkiyi anlatır. Ancak Çatalhöyük'ün neden terk edildiği tam olarak bilinmemektedir. El Dorado, altın şehrinin peşinde kaybolan kaşifler. El Dorado, Güney Amerika'nın altınlarla dolu bir şehir efsanesidir. Bu efsane, 16. yüzyılda İspanyol kaşiflerin ilgisini çekmiş ve birçok kişi bu altın şehri bulma uğruna canını vermiştir. El Dorado efsanesi, Güney Amerika yerlilerinin altın tozuyla kaplandığı bir ritüelden esinlenmiştir. Kaşif Francisco de Orellana, Amazon Nehri boyunca yaptığı keşif gezisinde bu gizemli şehri bulmaya çalışmıştır. Ancak başarısız olmuştur. El Dorado, gerçek bir şehirden çok, hırs ve hayallerin yarattığı bir efsaneye dönüşmüştür. Petra, kayıp çöl şehri ve Nabatean uygarlığı. Ürdün'de bulunan Petra, Nabatean uygarlığının başkentidir ve kayalara oyulmuş anıtsal yapılarıyla ünlüdür. Petra, zengin su mühendisliği ve ticaret yolları sayesinde döneminde büyük bir zenginlik merkezi haline gelmiştir. Ancak milattan sonra 4. yüzyılda yaşanan depremler ve Roma İmparatorluğu'nun bölge üzerindeki etkisi şehrin terk edilmesine yol açmıştır. Bugün Petra, dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak kabul edilmektedir. Troy, mitoloji mi yoksa gerçek mi? Truva Savaşı'nın hikayesi, Homeros'un İlyada destanında anlatılmıştır. Yüzyıllarca bu hikaye, gerçek bir savaştan mı yoksa bir efsaneden mi ibaretti tartışılmıştır. Ancak 19. yüzyılda arkeolog Heinrich Schliemann'ın kazıları, Troya'nın gerçek bir şehir olduğunu kanıtlamıştır. Schliemann, Çanakkale'deki Hisarlık Tepesi'nde yaptığı kazılarda farklı dönemlere ait kalıntılar keşfetmiştir. Kazılar sırasında çıkan hazine parçaları, Schliemann tarafından Priamos'un hazinesi olarak adlandırılmıştır. Ancak hazinenin kimlere ait olduğu hala belirsizdir. Troya'nın keşfi, antik destanların tarihsel olaylarla bağlantılı olabileceğini gösteren en büyük kanıtlardan biridir. Bugün, Troya Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır ve ziyaretçilerine binlerce yıllık bir hikayeyi anlatmaktadır. Nan Madol, Pasifik Okyanusu'ndaki kayıp taş şehir. Nan Madol, Mikronezya'daki Pompei adasında su üzerine inşa edilmiş bir taş şehir kompleksidir. Milattan sonra 1. yüzyılda inşa edilmeye başlanan bu kompleks, 100'den fazla yapay adacıktan oluşur. Bu devasa taş yapılar, bazalt sütunlardan inşa edilmiştir ve ağırlıkları tonlarca olan bu sütunların nasıl taşındığı hala bilinmemektedir. Nan Madol, Saudeleur hanedanının merkeziydi ve dini törenler için kullanılıyordu. Ancak hanedanlık, dış saldırılar ve iç karışıklıklar sonucu yıkılmış ve şehir terk edilmiştir. Nan Madol, Pasifik Okyanusu'nun ortasında, adeta insan mühendisliğinin ve hayal gücünün bir anıtı olarak durmaktadır. Tarih, unutulmuş medeniyetlerin yankılarıyla dolu. Atlantis'ten Mohenjo-Daro'ya her kayıp uygarlık, insanlığın geçmişine dair bir parça sunuyor. Belki de bazı sırlar asla tamamen çözülemeyecek. Ama bu, keşfetme tutkusunu kaybetmek için bir sebep değil.
Dünya Labirenti, gizemlerini paylaşmak için bizi bekliyor. Dünya Labirenti'nin gizemlerini birlikte keşfetmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.